Venüs mertebesi. Tutkunun, sevginin ve ışığın gölgesindeki ruhlar. Cennetin 3. katındaydım. Venüs mertebesindeydim. Yani dünyevi gölgelerin altında titreşen ruhların durağında. Burada yükselenler sevgiyi yaşamış, tutkuyla yanmış, hislerinin peşinde koşmuş ama bazen o sevgiyi ilahi olana yönlendirmekte sorun yaşamış ruhlardı. Venüs'ün sonsuz ışık dalgaları, özgürlükleri olan bir dünyanın ve bu dünyaya dair arzuların izlerini taşıyordu. Venüs'ün parlayan ama gölge düşen ışığı boyunca ruhlar sevgiyi anlamış ama onu bazen en saf haliyle kavrayamamış insanlardı. Onlar dünyada aşkın büyüsüne kapılmış, güzelliğin ve tutkunun peşinde koşmuş ama bazen bu sevgiyi yalnızca Tanrı'ya adayan, sorgulamış olan kişilerdi. Hepsine müthiş bir şaşkınlıkla baktım. Aşkın sıcaklığıyla yanmış ama her zaman o ilahi sıcaklığı bir nur haline getirememiş ve her iki ışığı muhafaza eden ruhlar karşısında sakin bir dehşete kapıldım. Buradaki ruhları iki farklı şekilde algıladı aklım ve kalbim. İlki ilahi sevgiye ulaşanlardı. Onlar dünyada sevmenin ne demek olduğunu anlamış ama bunu sadece maddi bir tutkuya değil, yüksek bir bağlılığa dönüştürmeyi başarmış kişilerdi. Sevmenin en saf halinin karşılığı beklemeden yaşamak olduğunu öğrenmişlerdi. Sevgiyi dünyevi bir zincir değil, özgürlüğe açılan bir kapı olarak görmüşlerdi. Diğerleri ise tutkularına yenik düşenlerdi. Onlar sevgiyi ve tutkuyu anlamış ama bazen aşırıya kaçmışlardı. İçerdiği saf sevgiyi bazen dünyevi hırslara ve arzulara feda etmişlerdi. Sevgiyi anlamış ama onun kalplerinde ilahi bir şeyin, ilahi bir olgunun dönüşümüne izin vermemişlerdi. Venüs mertebesi bu anlamda bir geçiş noktasıydı. Kendi içimde tekrar ettim. Venüs mertebesinde kimler vardı diye. Düşündükçe sıralama imkanına erişti aklım ve tek tek düştü dilimden. Onlar yeryüzünde aşkın ve sevginin gücünü savunanlardı. Sanatçılar, müzisyenler, güzellik ve aşkı eserlerinde yüceltenlerdi. Sevgiye sadık kalmış ama bazen arzularına yenik düşenlerdi. Tutkularını ilahi olana dönüştüremeyen ama saf duygularla yaşamış insanlardı. Bu mertebede rehberimden biri Fransız kralının vekil harcı Charles Martel'di. Onun görevi sevginin insanları nasıl yönlendirdiğini ve tutkuların nasıl insanın ruhunu şekillendirdiğini anlatmaktı. O anlattıkça söylemediği kelimeleri bile anlıyor, aklımda daha çok soru biriktiriyordum. Venüs'ün sevgi ve tutku arasındaki farkı anlamak için cennetin son durağı olabileceğini idrak ediyor ve çılgın bir aşkın kişiyi doğru yöne çevirmediğinde daha yüce mertebelerine ulaşamayacağını anlıyordum. Bir sonraki mertebeye hareket etmeden önce belki benim doğumumdan 300 yıl sonra dünyaya gözlerini açacak olan Shakespeare'in "Sözlerim yukarı uçuyor ama düşüncelerim aşağıda. Düşünce taşımayan sözler göğe ulaşamaz asla" sözünü yazması için ben de ona rehberlik ediyordum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.